Ev avcısı bugün Kuşadası Soğucak'ta. Soğucak bölgesi sessiz, sakin, tertemiz havasıyla harika bir yer ve burada 38 villadan oluşan harika bir sitenin içerisindeyiz. Bugün size tanıtacağım villa bu sitenin en ön sırasında konumlanmış durumda. Yani anlayacağınız gibi nefis bir panoramik manzarası bulunuyor. Birazdan bunun detaylarına gireceğiz. Villamız 600-650 metrekare civarlarında arsaya oturuyor ve 250 metrekare net, 300 metrekare brüt kullanıma sahip. Villamızda 4 oda, 1 salon, 1 kapalı mutfak, 1 kapalı garaj ve bir de yüzme havuzu bulunuyor. İsterseniz daha fazla uzatmadan hemen villamızı gezmeye başlayalım. Villamızın mimari yapısını sizlere göstermek istiyorum. Çünkü burada çok güzel bir oval kubbeli yapı var. Normalde alışık olduğumuz kübik yapılardan biraz farklı ve bu göze hitap ediyor. Güzel bir şey. Hemen buradan ahşap kapımızdan içeriye giriyoruz. Ve bizi hafif ışıklı bir antre karşılıyor. Bunun sebebi kapımızın ortasında bir buzlu cam olması ve her iki tarafında da pencerenin olması. Böylelikle antremiz daha aydınlık bir hale gelmiş oluyor. Şuradan size hemen bu kubbeli yapımızı göstermek istiyorum. Burası çok hoş gözüküyor. Birincisi bunun duvarlarında özel bodrum kayrak taşlarının kullanılmış olması ve hatta hala ben bu kayrak taşlarının üzerinde bitki fosillerini görebiliyorum. Bu da çok etkileyici. Ve kubbenin üst tarafı ahşapla kaplanmış, çok hoş bir görüntü var. Evet, hemen kapıdan girdikten sonra salonumuza geçiyorum. Salonumuz 27-28 metrekare büyüklüğünde dikdörtgen yapıda ve batı cephesine bakıyor. Tabii ki en büyük özelliği de buranın manzarası. Şuradan daha girer girmez hemen manzaramızı size göstermek istiyorum ve muhteşem bir manzara var. Evet, birazdan verandaya tekrar çıkacağız. Hemen salonumuzdaki birkaç küçük detayı da sizlere göstermek istiyorum. Birincisi şömine. Eğer burada yaz kış kalmak istiyorsanız bu şöminemizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem ısınmak anlamında da size faydası olacak. İki tarafında ve alt tarafında da sıcak havayı üfleyen bölümleri var. Evi ısınmada size yardımcı olacak. Isınma demişken hemen bir diğer şeyi göstermek istiyorum. Bütün odalarımızda klima mevcut. Aynı zamanda az önce de bahsetmiştim. Eğer kışın bu evde kalmak istiyorsanız ısıtmanıza yardımcı olacak kalorifer sistemi altyapısı kurulmuş. Peteklerinizi takıp ona göre artık bir donanım kullanarak ısınma sisteminizi sağlayabilirsiniz. Fakat bence en güzel tercih ısı pompası olur diye düşünüyorum. Evet, bu geniş salonumuzun kuzey tarafı bir kapı var buradan. Araya açılan, burası mutfak bölümüne ve verandaya geçiyor. Bir diğer camını da şuradan göstermek istiyorum. Havuz bölümünü görebiliyorsunuz ve gün ışığı, içerisi gün ışığıyla doluyor. Evet, biz gene doğu cephesine geliyoruz ve buradan verandamıza çıkıyoruz. Evet, çok geniş bir verandamız var ve harika bir manzaramız var. Evet, verandamızın genişliğinden bahsetmiştim. Burada çok rahat gördüğünüz üzere şu kanatları da açtığımızda 8 kişilik bir masa buraya sığıyor. Verandamızın üst tarafı ahşap pergole ve burada doyumsuz bir manzara var. Nasıl anlatayım size? 180 derece neredeyse 180 derece bir panoramik manzara görüyorsunuz ve karşı tarafta, sol tarafta Milli Park'ın dağları, sağ bölümde de hemen tam karşımda da
Samos'u görebiliyorsunuz ve evet, ben oradan Samos'la Milli Park'ın arasındaki geçiş olan Boğaz bölümünü de buradan görüyorum. Size kapalı garajımızdan bahsetmiştim. Evinize geldiniz. Bu arada evimize geldik dedik. Sitemizden hemen bahsetmek istiyorum. Sitemizin girişinde güvenlik bölümü mevcut ve 2 tane otomatik kapıdan içeriye geliyorsunuz ve kendi villanızın önüne aracınızla devam edebiliyorsunuz. Bu arada bu bizim girişimiz. Birazdan diğer girişlerimizi de göreceğiz. Burada tam bulunduğumuz bölümün altında bir kapalı garaj var. Bir araçlık. Buraya da çok rahat 2 ya da 3 tane aracınızı park edebilirsiniz. Evet. Verandamızda şöyle söyleyeyim ben size, aşağı yukarı 1 ay sonra burası begonville kaplanacak ve harika renklere kavuşacak. Bilemiyorum, belki 1 ay sonra tekrardan gelip buradan bir görüntü alır mıyız? Şu an bir şey söyleyemiyorum ama bunlar açtığında burası nefis oluyor. Evet, havuzu verandadan görebiliyorsunuz ve buradan verandadan devam ederek mutfak bölümüne ulaşabiliyoruz. Bu da size tabii ki serviste kolaylık sağlar. Evet, şimdi hemen buradan mutfak bölümüne geçiyoruz. Hop, sinekliğimizi açarken çarptık ve mutfak bölümüne geldik. Aşağı yukarı 17-18 metrekarelik çok geniş bir mutfağımız var. Şunu göstermek istiyorum. Giriş kapımız da burası. Giriş bölümünden az önce sol tarafa geçtik. Salon bölümüne, sağ tarafa geldiğinizde de mutfak bölümü. L şeklinde bir mutfak tezgahımız var. Mutfak tezgahımız gayet geniş. Tezgahın üstünde bir adet elektrikli ocağımız var ve burada bir küçük buzdolabımız var. Tabii eğer siz burada yaz kış kalmak istiyorsanız sanırım bu buzdolabı size yetmeyecek. Bunun için nasıl bir çözüm bulabiliriz? Belki bu bölüm komple buzdolabı olabilir ya da ikinci bir buzdolabı karşıya konulabilir diye düşünüyorum. Çünkü mutfak gerçekten çok geniş. Aklımdaki küçük bir şey de, evet, burada oturup acaba bu dolap mutfak eşyalarınız için yeterli olur mu? Bir şey diyemedim. Bunun için de değişik çözümler olabilir. Dediğim gibi mutfağınız gayet geniş. Burada bir 8 kişilik masanız var. Kış aylarında çok rahat burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Buradan doğu cephesine doğru baktığımızda bir kapımız daha var ve bir küçük bölümümüz var. Buradan bahçeye çıktığınızda bu alana biraz sanırım peyzaj gerektiriyor. Yani artık siz nasıl değerlendirirseniz bilmiyorum ama sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Yorumlar bölümüne kendi fikirlerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Bu bölümleri nasıl değerlendireceğinize dair fikir verirseniz benim için de çok güzel olur. Yorumlar bölümüne sizin fikirlerinizi bekliyorum. Evet. Yine begonvilleri görebiliyoruz. Aslında şöyle bir şey olabilir. Bu begonvillerin hepsi sardığında ve yukarıdaki balkona doğru tutturduğumuzda aslında burada çok güzel bir kapalı bölüm oluşturulabilir. Buraya küçük bir masa atabilirsiniz. Burayı da bu şekilde değerlendirebiliriz diye düşündüm. Aynı zamanda hemen burada bir barbekümüz var. Barbekü de var. Ne yapalım? Balığı falan burada yaparız, ev kokmasın. Öyle mi? Tamam, peki balıkları burada yaparız. Buradan mutfağa servis ederiz kışın. Evet. Yazın da ön tarafa servis edebiliriz. Süper. Tamam, peki. O zaman hemen şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Evimizin ilk giriş kapısıydı. Burası da evimizin ikinci giriş kapısı. Evet, buradan isterseniz hemen aşağıya ve havuz bölümüne inelim. Evet, havuz bölümüne geldik. 27-28 metrekarelik bir havuzumuz var. Gayet büyük bir havuz. Ve şu anda biraz alt kota indik. Giriş bölümünden biraz aşağıdaki seviyedeyiz. Buna rağmen buradan ben kesintisiz olarak manzarayı hala görebiliyorum. Yani bakın, üst kata çıkmayı bırakın, giriş katının bir kod daha altındayız ve havuzdan manzaranızı çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Havuzun etrafında da çok geniş bir alan var.
Evet, burayı da çok farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok rahat şezlonglarınızı koyup güneşlenebilirsiniz. Evet, buradan hemen az önce size yukarıda bahsetmiştim. Garaj bölümüne geçiyoruz. En alt kata girelim isterseniz şimdi. Az önce söylemiştim ben size. Doruk, şuradan istersen biraz görüntü alabiliriz. Bu ne? Zeytin ağacı mı? Evet, Ege bölgesinde olmazsa olmaz zeytin ağacımız var. Gene bu bölümlerde yeşilliklerle değerlendirilmiş. Evet, buradan hemen alt katımıza, garaj bölümüne geçiyoruz. Burada bir araçlık otoparkımız mevcut. Fakat isterseniz, burası çok geniş bir yer. İsterseniz burayı kapatıp odaya çevirebilirsiniz. Hobi alanı olarak kullanabilirsiniz. Ondan sonra belki bir fitness alanı olarak kullanabilirsiniz. Ya da Doruk, sen ne yapardın? Apple'ı kurardı burada. Vay, garajda Apple'ı kuracaksın. Tamam, o zaman Doruk da kendisine böyle bir garaj hayali var. Başarılar diliyorum. Evet, buradan hemen merdivenlerden indikten sonra bir boş alanımız var ve hemen birinci odamıza giriyoruz. Aslında bir oda demeyelim, buraya bir depo alanı desek daha doğru olur. Fakat bayağı büyük bir depo alanı. Ve evet, yukarıdaki küçük buzdolabını görmüştük. Demek ki yedek olarak burada bir adet büyük buzdolabı var. Kurutma makinenizi, çamaşır makinenizi bu bölüme koyabilirsiniz. Termosifonumuz da burada mevcut. Evet, bu geniş depo alanımızdan çıkıyoruz. Hemen burada bir ikinci depo alanımız daha var. Merdiven altında küçük bir depo alanı var ama burayı açamıyoruz. Evet, alt kattaki hemen banyo tuvaletimize girelim. Evet, banyolardaki bütün fayanslar aynı ve renkleri çok güzel. Şurada güzel bir renk kombinasyonu yapılmış. Böylelikle sıkıcılıktan bence ne olmuş? Çıkmış. Evet, sıkıcılıktan çıkmış. Burada biraz çağla yeşili tonlarında bir renk gerçekten iyi bir hava katmış. Ve buradan duşumuza bakalım. Evet, geniş bir duş alanı Dorukçum. Göstereceğim mi? Evet, teşekkür ederiz. Tamam. Burası bayağı geniş. Hemen çıkıyoruz ve bu kattaki odamıza geçiyoruz. Şurayı kapatalım. Ve evin en geniş odasına geliyoruz. Aşağı yukarı 27-28 metrekarelik çok büyük bir oda ve tam batı cephesine bakıyor. Full buradan havuzu görüyorsunuz ve şu anda en alt seviyedeyiz. Villanın en alt seviyesindeyiz ve ben buradan karşı Samos dağlarını görebiliyorum. Fakat şu yeşillikler uzarsa sanırım göremeyeceğim. Evet, öyle bir nokta. Her yerinden gerçekten manzara var. Alt katı misafirleriniz için çok rahat kullanabilirsiniz. Burada garaj bölümü var. Bir tane çok büyük oda var. Kendine özel bu katta bir banyo tuvalet var. Ya da bir müştemilat olarak kullanabilirsiniz. Bakıcınız, dadınız, bu gibi şeylere ihtiyaç duyuyorsanız bu kat sizi kurtaracak. Az önce söylemiştim, hemen göstermek istiyorum. Bütün odalarımızda klimamız mevcut. Çok aydınlık, güneş alan bir yer. Evet, hemen buradan en üst katımıza mı çıkalım Doruk? Olur. Zaten başka bir yer kalmıyor. Kalmadı değil mi? Tamam, en üst kata çıkalım hadi. Bu arada yerlerimiz doğal taşlarla kaplı, traverten taşlar var. Yalnız gene geçen bir program yapmıştık. İzleyenler bilir. Gene burası bir cila istiyor. Şeffaf cila var. Bu taşların bence cilalanması gerekiyor. Evet. Doğal traverten taşlarımızdan en üst katımıza çıkıyoruz. Burada çok güzel bir sarkıt var Doruk. Bundan hiç detay aldın mı? Bu ışıklandırma çok hoş olmuş. Tavandaki ahşap ve taş kombinasyonu bence çok güzel. Evet, buradan hemen ana yatak odamıza geçiyoruz. Evet, çift kişilik bir yatağımız var burada. Bunun haricinde karşı tarafta aslında bence şöyle bir şeye ihtiyaç var. Çünkü burada gardırop yok. Sanırım şuraya 2 tane aslında gömme gardırop yapılabilir.
bence bu odadaki en büyük eksik. Hemen buradan ebeveyn banyosunu göstermek istiyorum. Doruk, buradan bir iki detay alabilir miyiz? Gayet geniş, köşe konumunda. Kapıların açılması da o yüzden güzel. Çift kapı olmuş ki bayağı kapının yerden tasarrufu sağlanmış diye düşünüyorum. Evet, geniş bir duşakabinimiz de mevcut. Ve hemen odamızdan evin en güzel noktalarından bir tanesine çıkmak istiyorum. Balkon. Çok geniş bir balkon. Çok geniş bir balkon olmasından ziyade muhteşem bir manzara var. Tabii en üst kattayız ve manzaraya en hakim olan noktadayız. Burada şu anda şeftali çiçekleri açmış durumda. Pembe pembe gözüküyor. Yeşillikler de harika ve arkasındaki eşsiz deniz manzarası. Bütün Davutlar Güzelçamlı Körfezi'ne buradan hakimsiniz. Milli Park'ın dağlarını kesintisiz görüyorsunuz ve Samos'un dağlarını da buradan kesintisiz görebiliyorsunuz. Şöyle bir detay daha söylemek istiyorum. İleride mutlaka buraya evler yapılacaktır herhalde diye düşünüyorum. Yapılsa bile siz yüksekte kaldığınız için ileriki zamanda da sizin önünüzü kapatacak burada hiçbir şey yok. Evet, buradan aynı zamanda havuzu da görebiliyorsunuz. Bu kattaki ortak banyo tuvaletimize geliyoruz. Evet, hep fayans sistemi aynı, renkler aynı ve şu kombinasyonu ben çok sevdim. Evet, burada hop çekiyormuşuz. Üçgen bir duşakabin var ve güzel bence tasarlanmış. Evet, bu kattaki ikinci odamıza geçiyoruz. Ve ikinci odamızdayız. Burası da bir genç odası olabilir. Bu bölüm sitenin giriş yoluna bakıyor. Hemen şunu söylemek istiyorum. Burada elektrikli panjurlarımız var. Alt katta elektrikli panjur yok fakat üst kattaki bütün pencerelerde elektrikli panjur mevcut. Evet, burası küçük bir yatak odası. İkinci oda. Bu katta da 3 tane odamız var. Hemen son odamıza geçiyoruz. Üçüncü odamıza. Bu eğimli yapı bana çatı odası, çatı katı odası hissi veriyor. Çok güzel. Fakat bir de ahşapla kaplansaydı çok daha güzel olabilirdi. Daha sıcak olabilirdi. Bu iki oda arasında şöyle bir fark var. Ben olsaydım şöyle kullanırdım. Eğer güneş doğduğunda güneşin direkt gözünüze gelmesini istiyorsanız yan odayı seçerdiniz. Erkenci bir insansanız. Hayır, erkenci değilseniz, güneşin doğumundan hoşlanmıyorsanız batı cephesindeki odayı seçerseniz. Buranın artı bir özelliği de full manzaraya sahip olması. Evet, yerden tavandan tabana kadar diyeyim, aşağı yukarı camla kapatılmış uzun camlar var ve nefis manzarayı buradan yatarken bile izleyebiliyorsunuz. Bence bu çok keyifli. Küçük bir Fransız balkonu var. Orayı açmayacağım ama buradan diyelim ki daha fazla bu manzaradan faydalanmak istiyorsunuz ve hava almak istiyorsunuz. O zaman burada bir balkonumuz daha mevcut. Evet. Yukarıdaki ikinci balkon. Küçük Fransız balkonun yanında burada geniş bir balkon daha var. Burası da çok keyifli bir alan. Tamamen havuz kısmına bakıyor ve neredeyse kesintisiz diyebileceğimiz bir manzara daha var. O zaman şimdi tekrardan havuz kenarına geçiyoruz. Tekrar havuz bölümündeyiz ve size şuradan villamızın mimarisini göstermek istiyorum ve ben buna bakmaktan inanın geldiğimden beri çok keyif alıyorum. Videonun başında söylemiştim, burada bir begonvilimiz var. Bu begonvil belki sol tarafa uzatılarak komple kaplanabilir. Çok nefis olabilir. Gene burada 38 adet villamızın olduğunu söylemiştik ve burası en ön konumda. Sağınızda solunuzda villalar var. Gerçi bana göre olan sağ tarafta pek bir şey görmüyorum ama burada şu yapıları görseniz bile binanın dış cephesinin doğal taşlarla kaplı olması inanın sizi hiç rahatsız etmiyor. Sanki burada tek başınıza bir müstakil evde yaşıyorsunuz duygusunu çok rahat bir şekilde alıyorsunuz.
Manzaradan defalarca bahsettim ve şu anda kuş cıvıltılarını duyuyorum. Gerçekten muhteşem bir villa. Başka unuttuklarım var mı diye düşünüyorum. Unuttuklarım olabilir ve bunların hepsini ben size açıklamalar bölümüne yazacağım. Lütfen orayı okumayı unutmayın. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Web sitemiz bundan sonra faal durumda. www.evavcisi.com. Evet, buradan bizlerin elindeki bütün portföylere ulaşabilirsiniz. Çünkü bütün portföylerimizin videolarını çekemiyoruz. Diğer portföylerimizi web sitemizi ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Şimdi eğer bu evi satın almak istiyorsanız lütfen hemen beni arayın. Ben yetkili gayrimenkul danışmanınız Atilla İşler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.